Bugün insan doğasının en rahatsız edici gerçeğini konuşacağız. Günlük hayatın içinde hepimizin maruz kaldığı 5 çarpıcı sosyal psikoloji deneyini inceleyeceğiz. Bir insanın tamamen yanlış olduğunu bildiği halde neden kalabalığa uyduğunu hiç düşündünüz mü? Ya da normalde asla yapmayacağı bir şeyi sadece otorite istedi diye neden yaptığını? İnsan zihni sandığımız kadar bağımsız değildir. Çoğu zaman karar verdiğimizi sanırız ama görünmez, sosyal kuvvetler bizim yerimize çoktan karar vermiş olur. Biz buna sosyal psikolojide sosyal etki diyoruz. Peki davranışlarımızın ne kadarı gerçekten bize ait? Eğer günlük hayatınız boyunca düşüncelerinizin, seçimlerinizin ve hatta ahlakınızın bile fark etmeden yönlendirildiğini söylesem, hazırsanız zihnimizin görünmez iplerini birlikte keşfedelim. Yöntem 1. Aş deneyi ve çoğunluğun sessiz baskısı. İnsan beyni dışlanmayı fiziksel bir tehdit gibi algılar. Binlerce yıl boyunca bir gruptan kopmak, hayatta kalamamak anlamına geliyordu. Bu yüzden bugün bile kalabalığın onayını kaybetmek, bilinçaltımız için küçük bir tehlike alarmıdır. Psikolog Solomon Asch bunu basit ama sarsıcı bir deneyle ortaya koydu. Bir odaya yerleştirilen insanlar çok kolay bir soruya cevap veriyordu. Hangi çizgi daha uzun? Sorunun cevabı aslında apaçık ortadaydı. Ancak odadaki herkes bilinçli olarak yanlış cevabı verdiğinde gerçek deneklerin büyük bölümü kendi gözlerine değil çoğunluğa inandı. Çünkü insan zihni yalnız kalmaktansa bazen yanlış olmayı tercih eder. Günlük hayatta da bu mekanizma sürekli çalışır. Bir toplantıda herkes sessiz kaldığında sizin de fikrinizi söyleyememeniz, sosyal medyada çoğunluğun düşüncesine yaklaşmanız veya sırf dışlanmamak için istemediğiniz ortamlarda bulunmanız. Bunların çoğu özgür seçim değil, görünmez uyum baskısıdır. İnsan bazen doğruyu görmekten değil, yalnız görünmekten korkar. Yöntem 2. Milgram deneyi ve otoriteye teslimiyet. Kendi ahlakınıza tamamen aykırı bir şeyi yapar mıydınız? Çoğu insan bu soruya kesin bir hayır cevabı verir. Ama gerçek hayat zihnimizin sandığından çok daha karmaşıktır. 1960'larda psikolog Stanley Milgram insanlara bir öğrenme deneyi yaptıklarını söyledi. Deneklerden yanlış cevap veren kişilere elektrik şoku vermeleri isteniyordu. Aslında ortada gerçek bir şok yoktu. Ancak denekler bunun gerçek olduğunu sanıyordu. Karşı odadan çığlıklar yükselmesine rağmen insanların büyük bölümü sadece otorite figürü devam edin dediği için deneye devam etti. Çünkü otorite insan zihninde sorumluluğu bulanıklaştırır. Birileri emir verdiğinde vicdanımızın yükünü kendi omuzlarımızdan indiririz. Günlük hayatta da bunu görürüz. Bir çalışan sırf patron istedi diye yanlış olduğunu bildiği bir şeyi yapabilir. Bir insan sadece herkes desteklediği için bir fikri savunabilir. Bazen kötülük kötü insanlardan değil, düşünmeyi bırakan sıradan insanlardan doğar. Yöntem 3. Stanford hapishane deneyi ve rollerin gücü, insan karakterinin sabit olduğunu düşünmeyi severiz. Ama çoğu zaman davranışlarımız kişiliğimizden çok bulunduğumuz rolün ürünüdür. 1971'de yapılan Stanford hapishane deneyinde üniversite öğrencileri rastgele gardiyan ve mahkum rollerine ayrıldı. Deney sadece birkaç gün sürecekti. Ancak kısa süre içinde gardiyan rolündeki öğrenciler sertleşmeye, mahkumlar ise psikolojik olarak çökmeye başladı. Deney kontrolden çıktığı için erken bitirildi. Bu deney rahatsız edici bir gerçeği gösterdi. İnsan çoğu zaman bulunduğu sistemin karakterine dönüşür. Bir üniforma, bir makam, bir sosyal statü, bunlar sadece dış görünüş değildir. Zihin o role uygun davranmaya başlar. Günlük hayatta da insanlar bazen müdür olduklarında değişir, bir grubun içine girdiklerinde başka birine dönüşür veya anonim olduklarında vicdanlarını askıya alırlar. Çünkü insan sandığından daha geçirgen bir varlıktır. Karakter bazen içeriden değil, çevreden şekillenir. Yöntem 4. Seyirci etkisi ve sorumluluğun dağılması. Kalabalık içinde neden insanlar bazen yardıma ihtiyacı olan birine müdahale etmez?
Çünkü insan zihni sorumluluğu paylaşınca vicdani yükün de azaldığını hisseder. 1964 yılında Kitty Genovese isimli genç bir kadının saldırıya uğraması sonrası ortaya çıkan tartışmalar psikologları önemli bir gerçeğe götürdü. Bir olaya ne kadar çok insan tanık olursa bireyin müdahale etme ihtimali o kadar düşüyordu. Herkes bir başkasının harekete geçeceğini düşünüyordu. Bu yüzden kalabalık bazen güven değil, kayıtsızlık üretir. Günlük hayatta birinin düştüğünü gördüğümüzde başkaları da bakıyorsa daha yavaş hareket ederiz. Sosyal medyada linç edilen birine sessiz kalırız çünkü çoğunluk zaten konuşuyordur. İnsan sorumluluğu paylaştığında vicdanının sesini de kısmaya başlar. Yöntem 5. Kapıya ayak koyma tekniği ve küçük adımların gücü. İnsan zihni tutarlı görünmek ister. Bir kez evet dediğimizde sonraki davranışlarımızı o kararla uyumlu hale getirmeye çalışırız. Psikologlar önce insanlardan çok küçük bir ricayı kabul etmelerini istedi. Daha sonra çok daha büyük bir talepte bulundular. İlginç olan şuydu: İlk küçük isteği kabul eden insanlar, ikinci büyük isteğe de çok daha kolay evet diyordu. Çünkü zihin kendi davranışını kendi kimliğine dönüştürür. Küçük bir adım attığınızda beyniniz artık kendini o davranışın parçası olarak görmeye başlar. Günlük hayatta pazarlama sistemlerinden toksik ilişkilere kadar birçok yapı bu prensiple çalışır. Kimse bir anda manipüle edilmez. İnsanlar çoğu zaman küçük evetlerle büyük teslimiyetlere sürüklenir. Sosyal psikoloji bize rahatsız edici bir şey öğretir. İnsan tamamen bağımsız bir varlık değildir. Düşüncelerimiz, korkularımız, seçimlerimiz ve hatta ahlakımız bile çevremizdeki görünmez atmosferden etkilenir. Ama bu deneylerin en önemli tarafı insanı suçlamak değildir. Kendimizi tanımaktır. Çünkü zihnin karanlık eğilimlerini fark eden biri artık onların tamamen kölesi olmaz. Belki de en çarpıcı gerçek şu: İnsan zihni manipüle edildiğini çoğu zaman fark etmez. Çünkü en güçlü sosyal etkiler baskıyla değil, normalleşmeyle çalışır. Bir fikri ne kadar sık görürsek, onu o kadar doğru, bir davranışı ne kadar çok insan yaparsa, onu o kadar doğal sanmaya başlarız. Bugün insan davranışlarının görünmez laboratuvarında birlikte yürüdük. Sizce günlük hayatımızı en fazla etkileyen deney hangisi? Daha önce kalabalığın etkisiyle kendi kararınızı değiştirdiğiniz bir an yaşadınız mı? Yorumlarda bu görünmez psikolojik kuvvetleri birlikte konuşalım. Kanala abone olarak zihnimizin derinliklerinde yeni yolculuklara devam edebiliriz. Kendinize, zihninize ve sizi siz yapan iradenize iyi bakın.